İyi geceler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu geceki konuğum yine Sayın Yıldırım Koç hocamız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Evet, Yıldırım Koç hocamla yine önemli bir konuyu ele alıyorduk. Bundan önceki yayınımızda milliyetçilik akımının gelişmesinin temel noktalarını ele aldık. Özellikle Osmanlılar döneminden ve Cumhuriyet'in kurulduğu döneme kadar olan süreç. Ancak işte orayı geçtik ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar geldik ya da o aralarda kaldık hocam, yani yanılmıyorsam. Hı hı. Ben ama direkt şeyden başlamak istiyorum. Tabii ki İnönü ve İkinci Dünya Savaşı döneminden başlamak istiyorum. Onun etkilerine hemen gelmek istiyorum hocam. Görülüyor ki savaş dönemleri milliyetçilik akımlarının tırmandığı ve belki de dış müdahalelerle de daha önemli hale geldiği bir süreci getiriyor, bizim önümüze koyuyor. Hocam, İkinci Dünya Savaşı'nın milliyetçilik akımlarına, Türk milliyetçiliğine nasıl bir etkisi oldu? Nasıl bir başlangıç yaparsınız? Buyurun hocam. Şimdi öncelikli olarak bu konu niye önemli onu vurgulayarak izninizle başlayayım. Yani bugün Türkiye'de özellikle solda milliyetçilikten söz edildiğinde bu kavram faşistlikle özdeşleştiriliyor. Halbuki Atatürk döneminde Kemalist milliyetçilik ilericidir, devrimci bir milliyetçiliktir. Ya birçok insan ben Türk milliyetçisiyim dediğimde bana olumsuz gözle bakıyor ama esasında gerici bir milliyetçilik olan Kürt milliyetçiliği söz konusu olduğunda Kürt milliyetçiliğini destekliyor. Yani bir kere bu konudaki ön yargıların aşılması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuları da açarız. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında ilginç bir gelişme var. Yani Atatürk döneminde milliyetçilik dendiğinde anti-emperyalist, bağımsızlıkçı bir milliyetçilik var. Fakat Atatürk'ün vefatından sonra İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanların bir girişimi var. Yani Atatürk döneminde ırkçılık yapanlar, Turancılık yapanlar dışlanmıştı ve Kemalist milliyetçilikten farklı bir milliyetçilik anlayışıydı o. Yani kimliği, milli kimliği soy ortaklığına, ırk ortaklığına dayandıran bir anlayıştı. Atatürk buna kesinlikle izin vermiyordu. Bir nedeni o dönem Sovyetler Birliği ile 1921'de yapılmış olan, daha sonraki yıllarda tekrarlanan antlaşmalara göre bizim Sovyetler Birliği'ndeki Türklere yönelik herhangi bir arzumuz, niyetimiz olamazdı. Sovyetler Birliği de kendi topraklarını Türkiye aleyhinde kullandırtmayacaktı. Zaten Atatürk'ün politikası irredentistti. Yani irredentist değildi, pardon, yayılmacı değildi. Başka ülkelerdeki soydaşlarımızı ortak bir devlet çatısına altına almaya yönelik değildi. Şimdi 1933'te Hitler Almanya'da iktidara geldikten sonra Sovyetler Birliği'ni zayıflatmada Türklerin Turancı eğiliminden yararlanabilir miyiz konusunu sorgulamaya başlıyorlar. Atatürk öldükten sonra 1938'de vefatından sonra Almanya İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığında önce Sovyetler Birliği'ne saldırmadı. Çekoslovakya'yı ilhak etti, Fransa'ya saldırdı. 1941 yılı Haziran ayında da ünlü bir saldırı harekatı vardır, Barbarossa Harekatı diye. Barbarossa Harekatı ile Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Sovyetler Birliği ilk başlarda büyük güç kaybına uğradı. Çünkü 1936-37 yıllarında Stalin ordunun üst kademesinde çok sayıda subayı tasfiye etmiş, öldürtmüştü filan. Şimdi bu süreçte de Türkiye'deki Turancılarla ilişkiye geçti Almanya. Almanya bu dönemde Türkiye'deki Turancıları Sovyetler Birliği'ne karşı kullanma çabasına başladı. Şimdi 1941 Haziran'da Sovyetler Birliği büyük darbe yiyince 1943 başına kadar da Türkiye'de de birçok ülkede de beklenti ya bu Sovyetler Birliği Alman gücü karşısında dayanamaz. Sovyetler Birliği gidiyor anlayışa hakimdi. Bunun üzerine Türkiye hem Almanlarla iyi geçinmek amacıyla hem de
Sovyetler Birliği dağılırsa acaba biz oradaki Türk Cumhuriyetlerinden bir bölümünü bize katabilir miyiz diye düşünen bazı politikacılar nedeniyle 1942 yılından itibaren Turancılığın, ırk ya da soy ortaklığına dayalı Türk milliyetçiliğin, Türkçülüğün önünü açtı. Yani 1942 yılından 1943 sonu 44'e kadar Türkiye'de Türkçülüğün yeniden yükselişi var. Türkçülük derken çağdaş Türk milliyetçiliğini değil de Türk soyunun ortak örgütlenmesini, bir devlet çatısı altında bir araya gelmesini öngören bir anlayıştan söz ediyorum. Mesela bu tarihte çeşitli dergiler yayınladılar. Kimler var bu işin içinde? Hüseyin Nihal Atsız 1930'lu yıllardan itibaren Türkçülerin çok saygı duyduğu bir kişi. Bu konuda çok girişimleri var. Bunun dışında özellikle onun kardeşi, soyadları farklı ama Necdet Sancar var. Bu konuda çok çalışma yapmış biri. Zeki Velidi Togan var. Bir dönem Sovyetler Birliği kurulduktan sonra galiba Başkurt Cumhuriyeti'nde yöneticilik yapan, Bolşeviklerle çalışan ama daha sonra Bolşeviklere karşı olan Basmacılar Hareketi'ne katılıp 1927 yılında Türkiye'ye gelen çok değerli bir araştırmacı. Yani Türkçülüğün ilk kuramcılarından, yani Yusuf Akçuralar'dan sonraki kuşaktaki en önemli kişilerden biri. Mesela o dönemde çıkan Bozkurt dergisinin kapağında her ırkın üstünde Türk ırkı yazıyor. Gökbörü dergisi var. Yine onun kapağında her ırkın üstünde Türk ırkı yazıyor. Ergenekon dergisi çıkıyor. Onun kapağında da her ırkın üstünde Türk ırkı yazıyor. Tanrıdağ diye bir başka yayın çıkıyor. Bunlar hep o dönemde soy ortaklığına dayalı bir Türk milliyetçiliğini savunanların açıkçası gündeme getirdikleri dergiler, yaptıkları propaganda. Burada kritik isimlerden biri Şükrü Saracoğlu. Şükrü Saracoğlu 1942 yılında Ağustos ayında başbakanlığa atanıyor. Daha önceki başbakanın vefatı sonrasında ve 5 Ağustos 42'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet programını sunduktan sonra kısa bir konuşması var. Diyor ki, aktarıyorum: arkadaşlar, biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Yani tam Türk milliyetçiliğini ırkçılıkla özdeşleştiren bir anlayış var. Bunun üzerine açıkçası Türkçülerin çalışmalarının önü açılıyor ve çeşitli dergiler çıkarılıyor. Örneğin daha önce sözünü ettiğim çok önemli bir bilim insanı da olan Zeki Velidi Togan'ın öğrencilerinden bir kişi Reha Oğuz Türkkan. Reha Oğuz Türkkan 44 sonrasında bu tutuklamalar falan var, onları konuşuruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, 20 küsür yıl orada kalıyor. Daha sonra Türkiye'ye dönüyor ama mesela Ergenekon dergisini yayınlayan kişi Reha Oğuz Türkkan. Bu esasında 44'teki bu tabutluklarda da işkenceden geçen kişilerden biri. Mesela Kitap Sevenler Kurumu diye bir örgüt kuruyorlar. Bunlar legal örgüt, dernek. Bunun ilk yayınladığı kitaplardan biri Ziya Gökalp'in 1924 sonrasında yayınlanmayan Türkçülüğün Esasları kitabı. Bu yayınlarla birlikte bunlar bir gizli örgüt kuruyorlar. Kurdukları örgütün adı Bozkurt Güremi. Gürem insanlığın birliği anlamına filan geliyormuş. Pek o dönem kullanılan bir kavram değil ama Bozkurt Güremi diye bir örgüt kuruyorlar. Burada da hep vurgulanan bu ortak kimliğin esasının soy ortaklığı olduğu. Bu dönemin önemli kişilerinden biri de genellikle çok olumsuz söz edilen Doktor Rıza Nur. Gerçi Lozan Barış görüşmeleri sırasında İsmet Paşa'nın yardımcısı olarak o ekipte yer almıştır filan ama Atatürk düşmanı biri. Sinop'ta esasında adına da bir kütüphane filan, müze vardı bir dönem. Şimdi hala orada
faaliyette mi bilmiyorum. Mesela o Tanrı Dağ dergisini çıkartıyor Doktor Rıza Nur. Şöyle yazıyor, aktarıyorum. Milliyet asla kültür meselesi değildir. Milliyet ırk, kan meselesidir. Dil, zihniyet, edebiyat ve emsali gibi kültür unsurları milliyet binasının ikinci derece malzemelerindendir. Milliyetin bünye ve yapısı böyledir. Yani açıkçası ırk ve kan ortaklığından söz ediyor. Mesela şöyle de bir sonuca varıyor Doktor Rıza Nur. Bu tarihi dersler biz Türklere hem milliyete sarılmayı hem ecnebi kandan olan unsurlara karşı şüpheli ve uyanık bulunmayı emreder diyor. Yani bu Evet hocam. açıkçası tam ırkçı bir yaklaşım. Halbuki daha Evet, önce evet. Türkiye'de yani çok yani Türk unsuru, Türk soyundan gelenler esastır ama Anadolu topraklarında binlerce yıldır yaşayan halkın kaynaşmasıyla başka ülkelerden Müslüman olup Anadolu'ya sığınıp kolaylıkla Türkleştirilenler var. Bir de tehcir sırasında e, Ermeni o Ermenilerin bir bölümü Müslümanlığı kabul ettiğinde tehcire tabi tutulmadı. İsimleri değiştirildi. Kelime-i şehadet getirdiler müftünün önünde. Müslüman oldular. Tehcirin dışında tutuldular. Tehcir sırasında birçok kadının ve çocuğun da Müslüman aileler tarafından sahiplenildiğini falan biliyoruz. Hani kan, ırk olayı yok, böyle bir olay. Bu topraklarda Türk soyundan gelenlerin ağırlıkta olduğu bir Ebru karışımı söz konusudur. Yani genellikle mozaike benzetilir bazı ülkeler. Mesela Yugoslavya 1991'de sonrasında parçalanmadan önce mozaikti. Özellikle Maraşal Tito döneminde Hırvatlar ayrı, işte Bosna Hersekler ayrı, Arnavutlar ayrı, Sırplar ayrı ayrı özerk yapılardı. Kendi dillerinde eğitim görüyorlardı filan. Alman emperyalistleri müdahale ettiklerinde darmaduman oldular ve kan gövdeyi götürdü. Türkiye mozaik değildir. Bir Ebru sanatında nasıl hani renkler iç içe geçer, Türkiye'de yapımız böyle. Onun için hani böyle ırk, kan filan olacak şeyler değil. Bu dönemde Almanlar Anadolu'da küçümsenmeyecek bir faaliyet içindeler. Nihal Atsız mesela 1943'te Orhun dergisini yayınlamaya başladı. Nihal Atsız daha sonra ele alırız. Çok ilginç bir adam. Bir kere Amerikan düşmanı. Aynı zamanda daha sonraki anlatımlardan birinde ele alırım. İslamcıların Türklüğü etkilemesine karşı çok olumsuz bir tavır içinde. Karışmayın filan diyor. Siz ümmetçisiniz, biz milliyetçiyiz diye. Hani böyle İslamcıların müdahalelerine karşı tavır içinde. Amerikalılar için de söylenmedik laf bırakmıyor. O kadar Amerikan düşmanı. Aynı zamanda komünizm düşmanı ama İlginç, bütün hayatı boyunca kendi inandığı dava uğrunda mücadele etmiş. Özellikle de kardeşi edebiyat öğretmeni galiba Necdet Sancar. O da aynı şekilde mücadele etmiş biri. Şöyle Nihal Atsız'ın dergisiyle ilgili bu pantürkizm dediğimiz olay öne çıkarılıyor. Ve Sovyetler Birliği yenilecek. Sovyetler Birliği yenildiğinde de biz o bölgelerdeki Türklerle birlikte bir araya geleceğiz diyorlar. Bu dönemin ilginç insanlarından biri de Nurullah Barın. Bizim milli ülkümüz Turancılık nedir diye bir kitap bastı. 1942'de basmış daha doğrusu. Bu kitapta şöyle diyor, o dönemin havasını aktarmak açısından Turancıların, Pantürkistlerin ilk vazifesi bu esir ırktaşlarımızın istiklallerini kazanmalarına yardım etmeleridir. Böylece Azeriler, Kırımlılar, Kazanlılar, Başkırtlar, Kırgızlar, Karakalpaklar, Özbekler, Türkmenler, Kazaklar, Uygurlar, Altaylılar müstakil bir devlet olduktan sonra Turancılığın ilk merhalesi kat edilmiş olur. Bundan sonra ikinci merhale olarak bunların birbirlerine en yakın olanlarının birleşerek federasyon kurması başlar. Bu da gerçekleşince Turancılığın üçüncü merhalesi olan tek bayrak altında toplanmak
işi başlar. Yani nihai olarak aynı soydan gelenlerin ayrı ilk başta devletler, sonra federasyon, sonra ortak bir devletin çatısı altında bir araya gelmeleri. Tabii bu ara demin de söylediğim gibi Almanlar bayağı para filan aktarıyorlar. Onun ötesinde Rusya'da esir aldıkları Sovyet askerlerinden Türk birlikleri, Türk soylularından birlikler oluşturup bunları Sovyetler Birliği'ne karşı, Kızıl Ordu'ya karşı kullanmaya çalışıyorlar. 42 yılında bu şekilde Türk soylularından esir edilen Sovyet askerlerinden 300 binin üzerinde askerin olduğu bir birlik oluşturmuşlar. Bunları da Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmaya çalışıyorlar. Bayağı da Hocam para pardon, orada ben bir şey aklıma geldi hocam, kusura bakmayın. Şunun için rica ederim. şimdi savaştan sonra Amerika'nın, hani sizin yazılarınıza göre Amerika kullanıyor ama savaş sırasında Almanya mı kullanmaya çalışıyor bunu? Almanya kullanıyor. Mesela Büyükelçisi von Papenver bir ara suikast filan da Sovyet ajanları düzenlemeye çalışmıştı Türkiye'de. Mesela Almanya bu Turancılara işbirliği içinde kullanmak üzere von Papen'e, Büyükelçi von Papen'e 5 milyon altın Alman markı gönderiyor. Ve bu dönemde Bozkurt dergisinde bir yazı çıkıyor. Yani Türkçülerin ya da Turancıların yayınladığı Bozkurt dergisinde bazı milliyetçilerin yabancılardan para aldıklarını ileri sürüyor bu Bozkurt dergisi. Bunun üzerine o dönemdeki bir başka gazete diyor ki Bozkurt dergisine açıkla bunların kim olduklarını. Kimler yabancılardan para alıyorlar? Kastedilen de Almanlar. Bunun üzerine Bozkurt dergisi bu milliyetçilerin iç sorunudur. Kimlerin para aldığını açıklamam diyor ve o konu o olaydan sonra kapatılıyor. Yani para alındığı iddiaları var. Öyle Evet, mi evet, hocam? evet, evet. Yani bir kere Alman belgelerinde von Papen'e bu amaçla 5 milyon altın Alman markı gönderildiği yazıyor. Bozkurt dergisi de bu Alman markının dağıtımından bazı milliyetçilerin aldıklarını, nemalandıklarını, yararlandıklarını söylüyor ama isimlerini açıklamaktan imtina ediyor, kaçınıyor. Bu bizim iç sorunumuzdur filan diyor. Yani Almanlar bayağı bir ara yalnız Almanlarda şöyle bir tavır değişikliği var. Bizimkiler hani oraları Sovyetler Birliği dağılırsa biz de oralara el koyarız anlayışında biraz ileri gidiyorlar galiba. Almanlar bundan rahatsız oluyor. Halbuki Almanların derdi o bölgeleri kendi kontrolleri altına almak. Alman emperyalizm açıkçası. Bu emperyalist politikalar içinde de bunların amaçları bizimkilerin amaçlarından farklı. Yani bizimkiler Alman ajanı falan değil. Anlayışları nedeniyle Sovyetlerin dağılmasını istiyorlar, bekliyorlar, bundan yararlanmaya çalışıyorlar. Bunun için işbirliği de yapıyorlar ama Almanların amacı o bölgeleri Sovyetler dağıldıktan sonra kendi sömürgeleri haline getirmek. Özellikle o bölgelerin enerji kaynaklarını, petrol kaynaklarını kontrol altına almak. Bizimkilerin amacı ise Turancılık ülküsü içinde onlarla birleşmek. Bu dönemde esasında 1976'da yayınlanmıştı Türkiye'de. Johannes Glasnek diye bir adam var. Türkiye'de faşist Alman propagandası diye bir kitap yayınlamıştı. Onur Yayınları, İlhan Erdost'un yönettiği yayın eviydi Onur Yayınları. Sol yayınlarını Muzaffer Erdost yönetiyordu. Onur Yayınları onun kardeş yayın eviydi. İlhan Erdost yönetiyordu. 76'da bastılar o kitabı. Orada da Glasnost çok açık biçimde bu Almanlardan alınan paraların nasıl dağıtıldığını filan aktarıyordu. Mesela şöyle tırnak içinde aktarayım. Togan yani Zeki Velidi Togan ile öğrencisi ve en tanınmış Turancı dergi Bozkurt'un sahibi Oğuz Türkkan, daha başka birçok Turancı, Türk gençliğini Sovyetler Birliği'ne karşı savaşa hazırlamak için 1941 ile 1944 yılları arasında Alman gizli servisinin parası ile ve Alman faşizminin üslubu içinde sınırsız bir şoven propagandası yürüttüler. Bütün bunlar Türk hükümetinin göz yummasıyla oldu. Yani hükümet gerçekten de göz yumdu mu? Yumdu. Çünkü
o dönemki İnönü'nün Cumhurbaşkanlığındaki hükümetler Türkiye'yi savaşın dışında tutmaya ve açıkçası savaşın olumsuz etkilerinden kurtarmaya çalışıyorlardı. Şimdi 1942 yılı, 41 yılı Haziran'ında Almanlar Sovyetlere saldırmışlar. Sovyetler perişan. Zaten 27 milyon insanlarını kaybetti Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda. Sovyetler Birliği ne zaman kendini toparladı? İki olay çok önemli. Hani bir dönem Kapıdaki Düşman diye bir film oynamıştı sinemalarda. Stalingrad savunmasını anlatıyor. 1942 sonuna doğru Almanlar çok kolayca Stalingrad'ı ele geçirecekleri beklentisiyle Stalingrad'a karşı saldırıya geçtiler. Çok büyük bir kuvvetle. Fakat Sovyet halkı müthiş kahramanca bir direniş gösterdi. Çok sayıda insanlarını bu savaşta kaybetti insanını. Ama 1943 Ocak-Şubat aylarında Alman ordusu tarihi bir yenilgi yaşadı. Yüz binlerce asker, Alman askeri, komutanları dahil ya teslim oldu, ya dondu, ya çatışmada hayatını kaybetti. Ondan sonra hava dönmeye başladı. 1943 yaz aylarında da valla insanlık tarihinin galiba en büyük tank savaşı, Kursk Savaşı vardır. Almanlar Sovyet Kızıl Ordusu'nu geriletmek amacıyla bir saldırı başlatıyor. Ama Sovyetler bu saldırıyı karşı saldırıya dönüştürecek kadar kuvvet yığıyorlar ve Alman ordusu ikinci büyük yenilgisini yaz aylarında 1943'ün yaz aylarında Kursk Savaşı'nda yaşadı. Yani yine yüz binlerce Alman askeri ya öldürüldü ya esir alındı. Onun arkasından bizim hükümetin dünyada ne olacak, savaş nasıl gidiyor hakkında kuşkuları ortaya çıkmaya başlayınca 1943 sonları 44 yılından itibaren bu anlayış, bu tavır değişmeye başladı. Ama aşağı yukarı 44'e kadar bu işin hükümet bu işe nasıl bakıyor? Turancılığı teşvik ediyor. Türk ırkçılığına dayalı bir milliyetçilik anlayışını teşvik ediyor. Bu yolla hem Almanlarla iyi geçinmiş oluyor hem de ola ki Sovyetler Birliği dağılacak olursa oradaki Türk soyluların çoğunlukta bulunduğu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor. Ama 43'ün sonundan itibaren bu tavırda bir değişiklik var. Bu dönemin ilginç bir milliyetçilik anlayışı Nurettin Topçu diye biri. Bugün pek tanımıyoruz Nurettin Topçu'yu. Ama 1940'da daha doğrusu izleri var. O çizgiyi sürdürenler var ama hani bizde milliyetçilik nedir dendiğinde Nurettin Topçu'nun adı pek geçmez. Bunlar Anadolucu diye bir hareket. Anadoluculuk hareketi. Nurettin Topçu'nun söylediği şu: biz başka bölgelerde, başka ülkelerde Türk soylular olabilir, onlarla ilgilenmeyiz. Ama Anadolu halkının kendine özgü gelenekleri, görenekleri vardır ve bu halk Müslümandır. O zaman Anadoluculuk denilen akım, Nurettin Top, bir bölümü daha sonra bunu bir Anadolu Müslümanlığı, Anadolucu Müslümanlık doğrultusunda da geliştirenler var ama bizim daha sonraki görüşmelerde ele alırız. Bu milli ve manevi birlik denilen, milliyetçi mukaddesatçılık denilen akımın, daha sonra Türk sentezi, Türk İslam sentezi denilen akımın kaynaklarından biri sanki bu Anadoluculuk. Bunlar şey diyorlar, yani Anadolu'daki halk Müslümandır, Türk soyludur. Bu başka ülkelere yönelmek, başka ülkelerdeki soydaşlarımızı bu sürece katmak filan değil. Anadolu'da Müslüman kimliğimiz ve Türk kimliğimizi bütünleştiren bir anlayış içinde hareket etmeliyiz diyor. Bu dediğim gibi daha sonraki 10 yıllarda yeni geliştirilen milliyetçi, mukaddesatçı çizginin kökenlerinden biri bu. Bunu da hatırda tutmak gerekiyor. Şimdi 1943 yılında ilginç bir gelişme daha var. Eski Türkiye Komünist Partisi Sovyetler Birliği'nden gelen talimat doğrultusunda 1936 yılında bütün faaliyetlerini durdurmuştu. Buna desantralizasyon ya da separat kararı denir TKP tarihinde.
1943 yılına kadar eski TKP'nin herhangi bir faaliyeti yok. Fakat Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Stalingrad ve Kursk savaşlarına kadar Almanlara yandaş bir politika izleyince, Alman denizaltılarının Karadeniz'e açılmasına göz yumunca, Almanya'ya buğday ve krom satınca Sovyetler buna tabii bozuluyor. 1943 yılında da Stalingrad zaferi ve Kursk zaferinden sonra Türkiye'ye yeniden talimat geliyor eski TKP'lilere. Yeniden faaliyete geçin diye. O dönemin çok önemli kişilerinden biri Atatürk'ün de yakın akrabası Reşat Fuat Baraner var. Reşat Fuat askerde, askerden kaçıyor. TKP Merkez Komitesi'ni yeniden örgütlüyor ve bu arada bir broşür yazıyor. Yazan kişi Reşat Fuat Baraner ama kendi adıyla yayınlanmıyor. 1943 yılında Faris Erkman adıyla en büyük tehlike Milli Türk davasına aykırı bir cereyanın iç yüzü diye bir broşür yayınlıyor. 23-24 sayfalık bir broşür. TÜSTAV'ın internet sitesinden indirilebiliyor. Rasih Nuri İleri'nin de yazdığı 2003'te yayınlanan bir kitabına göre de bu dediğim gibi bu broşürü yazan Faris Erkman değil, esas Reşat Fuat Baraner. Bu broşürde Türk ırkçılığına dayalı Kemalizm ve Kemalist milliyetçiliği reddeden anlayış sert biçimde eleştiriliyor. Yani o dönemde bu eğilime, Pantürkist, Turancı eğilime karşı çıkma cesaretini gösteren bir açıkçası bu broşürle Reşat Fuat Baraner ve Faris Erkman'dır. Bir tırnak içinde bir şey aktarayım. Tehlike büyüktür. Bu ırkçı Türkçü cereyana karşı gözümüzü açmak, uyanık bulunmak bugün için bir milli dava, vatani bir vazifedir diyor. Şöyle diyor, bizim memleketimizdeki Türkçülük cereyanını da yine büyük bir Türk İmparatorluğu kurulacak vaadiyle Türk milletini yabancı isteklere alet olarak kullanmaktan başka bir maksat gütmemektedir. Bu cereyanı bizim aramızda yaratmak isteyen devletlerin bundan bekledikleri gayet sarihtir, açıktır. Çünkü Türk olduğu iddia edilen topluluklar karşı tarafta bulunuyorlar. Bizi hem böyle lüzumsuz ve faydasız bir sergüzeşte, maceraya atmak suretiyle kendi karargahlarını bizim zararımıza kuvvetlendirmek istiyorlar. Almanları bu ifadede yer alıyor. Yani özetle 1943, 42, 44 dönemi Türkiye'de devlet politikasıyla uyumlu olacak bir ırkçı soy ortaklığı temelinde ve Turancılığa kadar giden yayılmacı bir milliyetçilik anlayışını ortaya çıkarttı. Ama bu anlayış 1944 yılından itibaren değişti ve ciddi sorunlar yaşadılar. İşte tabutluklar vakası filan vardır. Ama 42 yargılanma dönemi. Evet. efendim? Yani yargılanma dönemleri var sanıyorum o tarihlerde hocam. Evet, Yazılarınızdan evet. okuduğumuz kadarıyla. Hocam Yani ben bu arada hani şunu sormak istiyorum o kısma kadar. Şimdi yani biz şunu mu anlamalıyız? İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi olarak hem Almanya Rusya'ya karşı hem de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri gene o soğuk savaş dönemleri de dönemlerine girildiği için Rusya'ya karşı oradaki Türk Cumhuriyetlerini böyle bir şeye hani arka plandan itmiş olabilir mi? Turancılık vesaire bu ve insanlar belki de çok hani bu siyasi hani yukarıdan bakmadan diyelim hani global düşünmeden acaba bunun etkisine fazla mı kaptırmışlar ki mesela tabii bu Rıza Nur daha Cumhuriyet döneminden gelen bir insan. Ama Nihal Atsız işte onların Nihal Atsız'ın biraz hakikaten ırkçılığa kaçan şeyleri var, söylemleri. Türk kanından bahsediyor. Hani oğluna yazdığı mektup var mesela Türk kanından başkasına güvenme onlar şey değildir falan. Yani bu ülkede olsa bile. Yani bu aşırı bir artık şeye giriyor. Hakikaten bir fanatizme giriyor. Kaldı ki Sebahattin Ali ile biliyorsunuz Nihal Atsız arasında yani onun hani yönlendirmesi, kışkırtmasıyla belki de o dönemlere damga vuran Sebahattin Ali'nin öldürülmesi olayı var. Yani bu
hani kimin öldürdüğü ve arka planda ne olduğu tartışmalı ama hedef gösterildi Sebahattin Ali mesela. Şimdi Nihal Atsız'ın da böyle bir şey var. Belki hani anti-Amerikancı gibi olabilir. Kişi kendini öyle tanımlayabilir ama farkında olmadan hocam acaba o büyük resmi göremediler mi o dönemin insanlara? Yani bu hani uluslararası oyunları göremediler mi? Vallahi uluslararası oyunları göremeyen birçok o dönemde kişi ve örgüt de var. Yani şimdi Reşat Fuat Baraner'in 43'te askerden kaçıp TKP'yi yeniden örgütlemesi ve faaliyete geçmesi de mesela dünyadaki gelişmeleri çok doğru olarak kavradığı için mi, yoksa Sovyetler Birliği'nden gelen talimat üzerine mi? Mesela Hüseyin Nihal Atsız'ın dışarıdan gelen bir talimatla hareket ettiği yolunda hiçbir iddia bile yoktur. Ama mesela biz Reşat Fuat Baraner'in 43'te Sovyetlerden gelen talimatla TKP'yi yeniden örgütlediğini biliyoruz. Yani o nedenle ben Nihal Atsız'a şöyle belli bir saygı duyuyorum. Daha sonraki görüşmelerde ele alırız. 1950'li ve 60'lı yıllarda Amerikan stratejisi İslamcılarla Türkçüleri birleştirerek Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmak. Bunun için de önce e, milli ve manevi değerler bütünlüğü diye bir kavram ortaya atılıyor. Onun arkasından milliyetçi mukaddesatçılık diye bir kavram çıkıyor. Mukaddesiyatçılık kutsal olan değerleri sahiplenmek anlamına geliyor. İslamcılar 1950'li 60'lı yıllarda biz İslamcıyız demiyorlardı, biz mukaddesatçıyız diyorlardı. Amerika'nın 1950'li 60'lı yıllardaki stratejisinde de milliyetçilerle mukaddesatçıları, İslamcıları birleştirmek, ama bu birleşmede İslam kimliğinin ön plana alınması, tutulması, Türk kimliğinin ikinci plana atılması. Şimdi 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi var o dönem. Eski Bölükbaşı'nın eski partisi. O da rahmetli ilginç insanlardan biriydi Osman Bölükbaşı. Evet. O dönemde Türkiye'ye sürgünden dönen Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ ve diğer bazı arkadaşları Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdiler. CKMP'nin olağanüstü genel kurulunda genel başkanlığa getirildi Alparslan Türkeş ve esasında çok ilginç, güzel bir program kabul ettiler o kongrede. Galiba Sayın Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ hazırlamış. Muzaffer Bey çok aydın bir insandı. Milli Birlik Komitesi'nin en genç üyesiydi. Galiba yüzbaşıyken 27 yaşında 27 Mayıs devrimi sonrasında Milli Birlik Komitesi üyesi olur. 1965'ten 69'a kadar MHP'de bir iç değişiklik oldu ve 69'daki Adana Kongresi'nde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürdü. Milliyetçi mukaddesatçı bir politika benimsedi. Bunun üzerine mesela Nihal Atsız bu partiden ayrıldı. İslamcıların hakimiyeti altında bir Türkçülük anlayışına karşı çıktıkları için. Muzaffer Özdağ da ayrıldı. Daha sonra profesör filan oldu Muzaffer Özdağ. İlginç çalışmaları filan da var. Yani bu dönemde Nihal Atsız'ın çizgisi kendi inançları doğrultusunda verdiği mücadele tutarlıdır. Herhangi bir dış kaynaktan para aldığı yolunda hiçbir iddia yoktur. Çok Ama dış özverici. kaynaktan beslenmemesi, onun hani düşüncelerinin bu kadar fanatik olması o başka bir konu herhalde değil mi hocam? Yani o Valla ayrı bir konu. Bu kimler fanatik değil? Yani Reşat Fuat Baraner fanatik değil mi? Sovyetçi. Yani hangisini tercih edersin diye bana soracak olsanız, yani öyle bir tercih inşallah yapmak zorunda kalmam ama yani hiç olmazsa derim ki Nihal Atsız Türkiye'nin çıkarlarını savundu. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken yanlış yerlere kadar gitti. Ama Reşat Fuat Baraner 1943 yılında Sovyetler Birliği'nin çıkarlarını savundu. Yani bu en büyük tehlike broşürünü yazması Türkiye'nin çıkarlarını savunduğu diye değildi. Türkiye'deki Turancıların Sovyetler Birliği'ne karşı bir mücadeleyi teşvik etmesini önlemeye çalışıyordu. Yani fanatiklik her tarafta var. Yani Nihal anladım. Atsız da fanatikti ama bana sorarsanız Reşat Fuat Baraner de fanatikti. Yani Şefik Üstü Değmer
O dönemde Türkiye dışında yaşarken Türkiye'nin çıkarlarını mı savunuyordu? Fanatik bir biçimde Sovyet çıkarlarını mı savunuyordu? Fanatik bir biçimde Sovyet çıkarlarını savunuyordu ve bunu savunurken insanlığa hizmet ettiğini düşünüyordu. Yani bence yanlış düşünüyordu. Yani bu dönemde gerçekten şey önemli. Bu yıllarda bu insanlar yanlış bir şeyler yaptılar. Bunların içinde bir bölümü de Almanlarla işbirliği yaptı. Çok yanlış bir şey. Almanlarla işbirliği yapanları, onlardan para alıp Sovyetler Birliği'ndeki Türk soylularla işbirliğini savunmayı kınıyorum ama yabancılardan para almadan ve yabancılar tarafından yönlendirilmeden bir şeyler yapmaya çalışanlara karşıyım ama saygısızlık etmiyorum. Böyle bir benim anlayışım var. Yani zaten bu dönem 44'te bitti. 44'te şöyle, bizim devletimiz çok uyanıktır. Savaşın yön değiştirdiğini hissettiklerinde İsmet Paşa tabii kaç yılın kurdu. Hemen Mayıs ayında 1944 Mayıs'ında bir resmi tebliğ yayınlatıyor. Bazı dergileri kapattırıyor. İşte bu dönemde Nihal Atsız'la Sabahattin Ali'nin tartışmaları filan var. Bu e, Zeki Veridi Togan'ı, Reha Oğuz Türkkan'ı da içine alan bir olumsuz havaya gidiyor. Tutuklamalar var, onu anlatacağım. Ama esas olay Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 44 günü yaptığı bir konuşma. Çok ilginç bir konuşma. Birçok yerde ben bunun orijinal tam metnini bulamadım. Bazı dergilerde yayınlandı ama insan emin olamıyor. Sonunda Herbert Melzig diye bir Almanın e, İsmet Paşa'nın konuşmalarını derlemiş ve 1946'da Ülkü Basım Evi'nde yayımlanmış. Kitabın adı İnönü diyor ki Nutuk, Hitabe, Beyanat, Hasbıhaller. Derleyen kişi Herbert Melzig, bir Alman. Burada 19 Mayıs günü yaptığı konuşma var. Zehir zemberek bir konuşma. Şöyle diyor İsmet Paşa rahmetli. Tırnak içinde aktarıyorum. Türk milliyetçisiyiz fakat memleketimizde ırkçılık prensibinin düşmanıyız. Memleketimizde politika gazeteleri için uydurulan ırkçılık önderlerinin çok acıklı faciaları hatıralarımızda canlıdır diyor. Bir iki örnek veriyor. Köy enstitülerinde, her çeşit okullarımızda, müesseselerimizde, ordumuzda müşterek vatanın ülkülerini Türk çocuklarına eşit adalet ve şefkat işleriyle vermeye çalışıyoruz. Onları büyük cumhuriyet potasında kaynatıp meydana Türk vatanseveri çıkarmaya uğraşıyoruz. Vatandaşlarım emin olabilirler ki muvaffakiyetlerimiz esaslıdır ve gelecek zamanda daha göz alıcı olacaktır. Türk milliyetçiliği içinde vatan çocuklarının temiz ülkülü ve vatan fikirli olarak birbirine dayanan sağlam bir millet olması erişilmez ve yanlış bir hayal değildir diye uzunca bir konuşması var. Şöyle devam ediyor. Turancılık fikri yine son zamanların zararlı ve hastalıklı gösterişidir. Turancılığa kesinlikle karşı çıkıyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Bir başka yerde şunu söylüyor. Turancılar Türk milletini bütün komşuları ile onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için birer tılsımı bulmuşlardır. Bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette Cumhuriyet'in bütün tedbirlerini kullanacağız. Fesatçılar yani Turancıları kastediyor. Genç çocukları ve saf vatandaşları aldatan fikirlerini millet karşısında açıktan açığa münakaşa edemeyeceğimizi sanmışlardır, aldanmışlardır ve daha çok aldanacaklardır diye ırkçılığın, Turancılığın kesin kes karşısında olan bir konuşma yapıyor. Bu günlerde de 23 kişi gözaltına alıyor. Irkçılık ve Turancılıkta. Kimler var? Zeki Veridi Togan var, Hüseyin Nihal Atsız var, Neşet Sancar var, Oğuz Türkkan var ve bir sıkı yönetim komutanlığı o dönemde Kor General Sabit Noyan'mış 1944 Eylül'ünde. Şöyle diyor, onun yaptığı açıklama, Kor General'in yaptığı açıklama, tırnak içinde aktarıyorum.
ırkçılarla Turancıların muhakemeleri hakkında İstanbul Örfi İdare Komutanlığı'nın ilk duruşmalara ait raporu, ırkçılık, Turancılık gayeleriyle gizli cemiyet kurarak millete ve vatana karşı hıyanet hareketine teşebbüs ettiklerinden dolayı diye. Yani devlete ve vatana ihanet etmişler diyor. Millete ve vatana hıyanet hareketine teşebbüs edenler etme girişiminde bulunmuşlardır diyor. Bu Hocam bunu İsmet İnönü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mı ağırlığını koyuyor bu konuda? İkinci tabii Dünya tabii Savaşı dışında tabii. Sovyetler Birliği'nin Almanları yeneceğinden emin olduktan sonra İsmet Paşa Zeki bir tavrını adam. değiştiriyor. Yani çok da doğal. Yani zayıf bir ülkeyiz. Ben o dönemi yaşamış bir emekli kor general hemşerimizle sohbet etmiştim bir kere. Diyordu ki o yıllarda biz hala yük taşımacılığını katırlarla yapıyorduk diyor. Elimizdeki silahlar Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlardı diyor. Yani bir savaşa girseydik mahvolmuştuk filan diye anlatıyor. O zaman Tabii, rahmetli tabii. İsmet Paşa savaşa girmemizi önlemek için kim güçlüyse bazı arkadaşlarını sanki Almancıymış gibi göstertiyor. Almanların yenileceği anlaşılınca bazı arkadaşlarını biraz daha böyle sol gibi gösteriyor. Yani bu denge politikalarıyla çok şükür savaşa Savaşı girmedik. atlatıyoruz. Tabii. Kurtardık. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda benim iki akrabam, bir dayım, bir amcam askerde hayatlarını kaybediyorlar. Biri kanlı diş çekiyor, kan zehirlenmesinden ölüyor. Öbürü soğukta yıkanıyorlar askerdeyken zatürre oluyor. Yani bizim ailenin İkinci Dünya Savaşı'nda iki tane şehidi var diyeyim. Ama ikisi de savaşta değil. Biri bakımsızlıktan, yanlış tedaviden, öbürü de işte olanakların sınırlığından. Yani böyle bir durumda ülke. O zaman rahmetli İsmet Paşa binbir dengeyle bizi bu savaşın dışında tuttu. 1943'ün sonlarına kadar Almanların yenilgisinden tam emin değil, bekliyor. 44 başında bu Almanlar kesin gitti. Sovyetler karşı saldırıya geçti. O asker olarak tabii gelişmeleri de çok iyi izleyebiliyor. Her türlü istihbarat geliyor. Roosevelt'le konuşmaları var. Churchill'le ortak toplantıları falan var. Oralardan da bilgiler geliyor. Ondan sonra diyor ki biz bu Almanlarla ilişkiyi keselim. Kim Almanlarla işbirliği yapıyor? Para alarak veya almayarak veya aynı doğrultuda bizim Turancılar, Türkçüler. O zaman İsmet Paşa buna tavır alıyor 19 Mayıs 1944'te. Arkasından tutuklama var. Kazım Alöç diye bir savcı vardır. Kazım Alöç ilginç bir kişi. 1944 TKP davasının da savcısı. Bu ırkçı Turancılar denilen davanın da savcısı. İlginç bir adamcağız. Bu bir metin hazırlıyorlar. Yönetim Komutanı, Örfi İdare Komutanı Korgeneral Sabit Noyan ve Askeri Adli Hakim Kazım Alöç imzasıyla. Bunlar şöyle tırnak içinde aktarayım. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yani anayasanın ana vasıflarını ihlale matuf, bu ana vasıflarını, ana özelliklerini yok etmeye yönelik ırkçılık, Turancılık gayesiyle gizli cemiyet kurarak faaliyet ve harekete geçtikleri anlaşılan şahıslar hakkında yapılan tahkikatta diyor şu sonuca varılmıştır. Tırnak içinde aktarıyorum. Bugünkü rejimimize ve vatandaşlarımızın hakiki milliyetçilik hislerine aykırı umdeleri, ilkeleri ve bu ümdelere varmak için gizli cemiyetleri, faaliyet programları, teşkilat ve propaganda organları, hatta muhaberelerini gizli tutmaya matuf yönelik şifre ve parolaları olduğu, memleketin muhtelif mıntıkalarında ve bilhassa her çeşit terbiye müesseselerinde masum gençlerin milliyetçilik, vatanseverlik duygularını istismar ederek genç nesil arasında kendilerine taraftar toplamak ve bu suretle hükümeti devirerek hedeflerine ulaşmak için devamlı ve sistemli bir faaliyet sarf ettikleri ve memlekette zararlı ideolojilerine tahakkuk ettirmek yolunda muhtelif gruplar halinde çalıştıkları anlaşılmıştır diyor. Hainlikle suçluyorlar bu ırkçılık, turancılık yapanları. Geçmişte bunların ne kadar ülkeye zarar verdiklerini
tekrar tekrar belirtiyorlar. Ve çeşitli talepler var. Mesela yargılama sırasında Kazım Alöç bir konuşma yapıyor. Konuşmada diyor ki ırkçılık ve Turancılık gayeleriyle açtıkları müfrit milliyetperverlik bayrağı etrafına görgüsüz, tecrübesiz, heyecanlı gençleri toplamak filan diye devam etmiş. Bu suretle milli ve vatani hiyanetleri sabit olan, yani bu yaptıkları faaliyetlerle milli ve vatani açıdan ihanet içinde oldukları sabit olanlar diye konuşuyor. Yani bu ırkçı ve Turancıları vatana, millete ihanet etmekle suçluyor. Ya bunlar çok sert tepkiler, çok sert iddialar. Bu arada Evet. iddianamede bir bölümde de bunların gizli örgüt kurdukları anlatılıyor. Zeki Velidi Togan, oğlu ODTÜ'de bizim dönemimizde hocaydı, Sübide Togan. Kızı da galiba Hacettepe'de ya da Bilkent'te hocaydı. Zeki Velidi Togan çok değerli eserler de yazmış. Daha sonra zaten profesördü o dönemde. Zeki Velidi Togan'ın bir sanığa elini bayrak, Kur'an ve tabanca üzerine koydurarak yemin ettirdiği belirtiliyor. Edilen yemin de şu, aktarıyorum. Esir Türk ülkelerinin kurtarılarak Türkiye ile birleştirilip büyük Türk devleti vücuda getirmek için kanımı, canımı, namusum bağısına olsa feda edeceğimi diye bir yemin ettikleri belirtiliyor. Bu sorgularda Hocam Nihal... pardon, ben bir şey sormak istiyorum. Şey kaçmasın diye. Çünkü Zeki Velidi Togan ilginç bir insan. O da Rusya'da eğitim görmüştü değil mi? Benzer şekilde. Tabii. Kurtuluş Yani Savaşı döneminde. Başkırt Onu galiba Sovyetler Birliği kurulurken, daha doğrusu Rus devrimi sonrasında beyazlar Müslüman halklara karşı düşmanca davranıyor. Yani beyaz orduları, devrilen yönetimin orduları. Buna karşı Bolşevikler daha iktidara gelir gelmez özellikle Türk soyluların olduğu Müslüman ülkelerde kendi geleceklerini belirleme haklarını tanıyacaklarını belirtiyorlar. Yani ulusların kendi kaderlerini, tayin hakkını tanıyacaklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine Müslümanlar arasından, Türk soylu Müslümanlar arasından Bolşeviklere katılanlar oluyor. Vahidov diye bir adam var. Bolşeviklerin safında çarpışırken beyazlara karşı hayatını kaybediyor. İşte o dönemde Nur Sultan Galiyev var. Yine Bolşeviklerle işbirliği içinde Stalin'le birlikte çalışıyor. Zeki Velidi Togan da böyle biri. Zeki Velidi Ama o Togan... zaman hocam ben çelişki olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi eğer Batı, Almanlar veya Amerikalılar Ruslara karşı bu Türkçü kişileri kullanmak niyetindeyse zaten Sovyetlerle iç içe Zeki Velidi Togan. Orada bir çelişki yok mu? Onu sormak Hayır, istedim. çünkü 1919'da 20'de o tavır değişiyor. Yani Daha öncesi o, tamam. Zeki Daha Velidi, öncesi galiba. evet, yani Zeki Velidi Toga'nın Lenin'le görüşmeleri var. Anılarını okumuştum ben. Hatıralar diye yayınladı. Zeki Velidi Togan yanında galiba Evet. Vahidov'la birlikte Lenin'le görüşüyor. Müslüman olduğunu söyleyince Lenin ya bırak o işleri gibisinden bir şeyler söylüyor. Hatıralarında da Zeki Velidi Togan bunu yazıyor. Sovyetlerin tavrı 1919-20'de filan bu Müslüman halklara, Türk halklarına karşı değiştikten sonra Zeki Velidi Togan Bolşeviklerle işbirliğini bırakıyor. Bolşeviklere karşı ayaklanan basmacılar var. Enver Basmacılar Paşa'nın, Hareketi. evet, Evet. Enver Paşa da basmacıların safında Kızıl Ordu'ya karşı savaşırken bir makineli tüfek ateşiyle hayatını kaybetmişti. Zeki Velidi Evet. Togan da orada. Daha sonra Hı hı. galiba 1927'de Türkiye'ye geliyor. Ama 1932'de bunu Türkiye dışına gönderiyorlar. Çünkü o dönemde Türkçülük yapıyor. Irk esasına dayalı bir Türk milliyetçiliği yapıyor. Bunun üzerine 1932'de sen hele bir Türkiye dışına çık diyorlar. 38'de Atatürk'ün vefatından sonraya kadar Avusturya'da, Almanya'da filan yaşıyor. Ondan sonra Türkiye'ye dönebiliyor. Yani Zeki Velidi Togan yani çok ilginç bir insan, çok görmüş geçirmiş bir insan. Evet, Gerçekten evet. değerli çalışmaları da var.
ama hani çizgisine katılırız. Yani bu benim biraz anlayışım şu. Bir insan kendi içinde tutarlıysa ben ona saygı duyuyorum. Görüşlerine katılmayabilirim, karşı çıkabilirim, iyice eleştirebilirim ama mesela Zeki Veridi Togan namuslu bir insandır. Nihal Atsız namuslu bir insandır. Ama Doktor Rıza Nur için kimse aynı şeyi söylemiyor. Yani o zaman Doktor Rıza Nur'a benim saygım yok ama Nihal Atsız'ın düşüncelerinin %99'una belki karşıyım. Ama namuslu bir insan, inandığı dava uğruna çalışan bir insan. E, Zeki Veridi Togan çok görmüş geçirmiş. Yani e, Evet. Bolşeviklerle çalışmış, Bolşeviklere karşı savaşmış, Almanlarla görüşmüş. Yani bir sürü de ürün bırakmış bir insan. Yani Hı biraz hı. öyle bakıyorum ben. E, Nihal Evet Atsız mesela hocam. oğluna Buyurun, yazdığı buyurun. vasiyetname var sizin de sözünü ettiğiniz. Yani şöyle Evet. diyor. Millet demek kan demektir. Ya değil Hı tabii. hı. Böyle olmadığını biliyoruz ama Nihal Atsız ona inanıyor. Onun için Türk ırkından gelmeyen insanları Türk tanıma. Türk kanından gelmeyen insanlar bu toprakta doğmuş, Türkçeden başka dil bilmeyen kimseler olsalar dahi yine onlara inanma. Ya Türkiye'ye evet, çok Türk, çok Türk sert. kanı taşımayan Türkleşmiş insanlardan gelmiştir. Yani bu da çok ilginç. Türkiye'ye en büyük kötülük Türk kanı taşımayan Türkleşmiş insanlardan gelmiştir. Onları yabancılardan daha kötü bil. Hele bunlar büyük mevkilere geçerse felakettir. Memleketin başına geçerse kendini ölüme atarak onu öldürmekten çekinme. Ya bu saçmalık. Bunu Saçmalık, evet. söylersen Fanatizm yani. Fanatizm, evet. çok yani ruh sağlığından bile insan kuşku duyabilir. Ama bunu derken ben şunu da diyorum. Yani bu adam inandığı davada bunları söylüyor. İnandığı dava için 44'te tutuklanıyor. Tabutluk denilen yerlerden geçiliyor. Tabutluk dedikleri eskiden Sansaryan Han vardı. Geçenlerde bir İstanbul'a gittiğimde ben de bir gece kaldım Sansaryan'ın hücrelerinde 78'de. Sansaryan Han Eyvah. giden şimdi otel mi olmuş? Öyle bir şey olmuş. Eski Emniyet Müdürlüğü İstanbul. Sansaranhan'da bunları tabutluk denilen şeylere tıkıyorlar. Ayakta durulan çok dar bir yer. Ben Mamak'taki hücreleri biliyorum. Mamak'ta da A bloğun altında hücreler vardı. Aşağı yukarı 75-80 santime 80. Orada işte 2 kişi, 3 kişi atarlar, ayakta kalırsınız. Bu tabutluklar biraz daha dar. Tepenizde de çok yüksek bir ışık yanıyor, ısıtıyor orayı. Yani işkence yapıyorlar. Yani ne kadar başka 12 Eylül döneminde yapılan işkencelerle kıyaslanmaz tabii ama yine de işkence. Bir sürü insana baskı falan yapıyorlar ve ifadeleri öyle alıyorlar. İşte tam bunlar hüküm giyiyor bu davalar. 7 Eylül Evet. 44'te başlıyor. E, devam ederken, İkinci Dünya Savaşı devam ederken 29 Mart 1945'te daha Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavra girmemiş, Türkiye'den toprak istememiş filan. O tarihte cezaya çarptırılıyor bunlar. 10'ar yıl hapis filan. Yani ciddi hapis cezası alıyorlar. Evet Fakat hocam. tam o dönemlerde şansları dönüyor. Çünkü Soğuk Savaş başlıyor 1946'da. 46'da Soğuk Savaş başlayınca Amerika devreye giriyor. Amerika Ya evet. Sovyetler Birliği'ne karşı bizim Türkçüleri kullanma çabası içinde Sovyetler Birliği'ni zayıflatmada Türkçüleri kullanmak isteyince bu kez askeri yargıtayda dava bozuluyor. 25 Ekim 45'te bir de bu dönem Sovyetler de bize karşı düşmanca bir tavra girmiş. Yani 1945 Hı yılının hı. Temmuz ayında Sovyetler Birliği bizden Kars ve Ardahan'ı istiyor. Daha sonraki görüşmelerde İsmet Paşa'nın konuşmasını falan da aktarırım. Temmuz ayında onlar isteyince biz direniyoruz Kars Ardahan'ı vermeyiz diye. Sovyetlerle kapışma başlıyor. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'ne düşmanlık eden kimler var? Bizim hüküm giymiş olan Türkçülerimiz var. Olanlar var. Bir Bunları anda bırakıyorlar. diyor, bunları serbest bırakıyorlar. Arkasından askeri yargıtay davayı bozuyor. Yeniden yargılama başlıyor.
ve 31 Mart 1947'de de beraat ediyorlar bunlar. Ama Mayıs ayı başından 26 Ekim 1945'e kadar da tutuklu kalıyorlar. Bir bölümüne, bu 23 tutuklunun bir bölümüne işte bu tabutluklarda işkence yapılıyor, baskı yapılıyor filan. Ama hava dönünce bu iş değişiyor. Reha Oğuz Türkkan işte bu serbest bırakıldıktan sonra 23-24 yıl Amerika'da yaşadı Reha Oğuz Türkkan. Daha sonra geldi. Tabutluktan Gurbete diye bir kitabı var. O kitabında şöyle anlatıyor, tırnak içinde aktarıyorum. Çok partili demokrasi de Türkiye'de başlamış, söz ve yazı hürriyeti etrafı sarmıştı. Bu yeni hava içinde komünist aleyhtarlığının en ileri bayrakları olarak kurban edilmiş olan biz Türkçüler birden kıymetlerini vermiştik. 23'ler ve şu veya bu şekilde adları bize karışmış olanlar her yerde adeta kahraman muamelesi görüyordu diye olayı çok gerçekçi bir biçimde ifade etmiş. 1947'den itibaren yani Sovyetlerin bu konudaki taleplerini ele almak gerekiyor. Çok düşmanca bir tavra girdi Sovyetler 45'te. Bizden önce Kars ve Ardahan'ı istediler. Sonra Boğazlar'da üs istediler. Bizim sol cenah yıllarca bunu reddetti. Yalçın Küçük hocam 72'de benim ODTÜ'de hocamdı Yalçın Hoca. Yalçın Hoca da Türkiye üzerine tezler kitabında bunlar masaldır, bunların hiçbiri olmamıştır filan diyordu. Ben bu ara Yalçın Hocama da sağlık dilerim. Bu ara biraz sağlık sorunları, ciddi sağlık sorunları var. Ama Yalçın Hocamın 78'de yayınlanan kitabında böyle bir bölüm var. Sovyetler bize düşmanca tavır alınca Türkiye'de çıkışı Sovyetlere karşı önce yalnız başına direndi. İsmet Paşa'nın çok olumlu işlerinden biridir. Çünkü Bulgaristan direnememişti. İsmet Paşa bizi Bulgaristan gibi yapmak istiyorlar diye çok açık ifadesi var. Önce 8 Temmuz 45'te komutanlarla çok gizli bir toplantı yapıyor, basına filan verilmeyen. 9'unda da 9 Temmuz 45'te de üst düzey bürokratlarla Dolmabahçe Sarayı'nda bir konuşma yapıyor. Millete bu konular hiç duyurulmuyor o dönemde. Ama çok kararlılar. O süreçte de işte bu Reha Oğuz Türkkan'ın ifade ettiği gibi bir anda onlar kıymete biniyor onlar. Türkçüler 26 Ekim 45'te serbest bırakılıyor. Yani İsmet Paşa'nın askerlerle gizli konuşması büyük komutanlarla 8 Temmuz 45'tir. 9 Temmuz'da üst düzey bürokratlarla ve parti yöneticileriyle gizli bir toplantı daha yaparlar. O konuşma metinleri elimizde var şimdi. Ondan 2 ay sonra da yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 3 ay sonra da bizim Türkçüler 23 Türkçü tutukluluğu devam edenler serbest bırakılırlar. 47'den itibaren de bu kez Amerika bu cenahı İslamcılarla birleştirerek burada da Said Nursi tam bir Amerikancı çizgi izler. Bunları önümüzdeki haftalarda ele alabiliriz. Tabii hocam, şimdi benim sorum şu. Şimdi Atatürk işte sizin yazınızda şu anda ekranda bir millet oluşturma çabasına girdi. Yani bu artık kendine bu ülkenin vatandaşıyım diyen veya kendini öyle gören herkesi bir vatandaşlık kimliği altında birleştirdi. Ki Atatürk de bizim bildiğimiz kadarıyla Türk milliyetçisi zaten. Yani tarihe önem veren, Türklerin tarihini araştırması için Türk dilinde sadeleşmeye giden, özel çalışmalar yaptıran bir insan. Ama bu hani sizin söylediğiniz kişiler öyle bir fanatizm içerisine giriyor ki işte Türk kanı taşısın, Türk'üm demesi yetmez falan gibi böyle o tabii ki bir ülkeyi parçalayabilecek bir noktaya götürebilecek türden şeyler. Fanatik yapılar. Şimdi hocam Atatürk'ün döneminden gel İkinci Dünya Savaşı vesaire geliyoruz. Ondan sonra ben şeye kısaca değinmenizi rica edecektim. Alparslan Türkeş, MHP'nin kuruluşu ve oradan o içeriden ayrışan Türk İslam sentezi. Bu yapı nasıl bu hale geldi? Ve bu gerçekten de o zaman Amerikan kontrolünde mi gelişti bu siyasi parti ki? Şu anda bakıyoruz son süreçlere, hani çözüm süreciydi vesaire, şaşkınlıklar içinde kalıyoruz. Yani bu masaya oturmalar, hani Büyük Orta Doğu projeleri, MHP'nin geldiği noktaya baktığımızda nedir bu partinin iç yapısı, tarihi sizce Türkeş döneminden başlayarak?
Şimdi 1960, yani bir kere anımsatmakta yarar var. 27 Mayıs devrimini yapanlar içinde Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ ve ilk bildiriyi radyodan okuyan kişi de Albay Alparslan Türkeş. Daha sonra Başbakanlık Müsteşarlığı gibi çok kritik bir göreve atanıyor. Daha sonra Milli Birlik Komitesi içindeki görüş farklılığı nedeniyle Milli Birlik Komitesi'nden 14 kişi tasfiye ediliyor ve yurt dışında büyükelçiliklerde görevlendiriliyor. Mesela Muzaffer Özdağ Japonya'da galiba. Ümit Özdağ'ın doğumu da Japonya'dır diye biliyorum. Babasının görevli olduğu dönemde Japonya'da doğuyor. 1962-63'lerde galiba bu sürgün sona eriyor. Türkiye'ye geliyor. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne Muzaffer Özdağ ve diğer bazı arkadaşlarıyla girdiler. Bu dönemlerde geleneksel e, ırkçılık temelinde bir Türk milliyetçiliğini savunuyor. Yani soy çok önemli onun gözünde. E, Fakat 1965 yılından 69 yılına kadar Türkiye'de devlet politikalarında da Amerika'nın politikalarında da bir değişiklik var. Yani ne kadar vaktiniz var bilemiyorum ama Amerika 1962 yılına kadar Türkiye'de istediğini yaptırtıyor. 27 Mayıs sonrasında da yaptırtıyor. Fakat 62 yılında Küba krizi sonrasında, yani e, Sovyetler Birliği Küba'ya e, füze rampaları kurdurtuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Sovyetler Birliği'ne karşı NATO adına kullanılmak üzere nükleer başlıklı Jüpiter füzeleri yerleştirmişti. O dönemde Küba krizi diye Sovyetler Birliği'nin başında Nikita Khrushchev var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında John F. Kennedy var. Bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine geldik. Yani ben ortaokulda yıllarım tabii ama az buçuk bu işler duyuluyordu, biliniyordu. O yıllarda bu Küba krizi sonrasında çok mantıklı bir çözüm buluyorlar. Türkiye'deki nükleer başlıklı Jüpiter füzeleri Amerika tarafından geri çekiliyor. Küba'daki füze rampaları da sökülüyor ve böyle bir boşluk ortaya çıkıyor. Tam o aralar 1963 yılında e, şöyle 1960 yılına kadar Kıbrıs adası İngilizlerin hakimiyetinde, İngiliz sömürgesi. Çünkü 1876'da 2. Abdülhamit geldikten sonra 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında bunun yönetimi önce İngilizlere yönetim olarak devredildi. Daha sonra doğrudan doğruya İngiltere'nin sömürgesi oldu. 1950'li yıllarda dünyanın birçok ülkesinde sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı başlayınca Kıbrıs Adası'ndaki Rumlar da Yunanistan'la birleşmek amacıyla Enosis denilen bir süreci başlattılar. Türklere karşı da kanlı saldırılar filan başladı. Bunun üzerine 1954 sonrasında Türkiye, Yunanistan, İngiltere'nin içinde olduğu görüşmeler sonrasında 1959 yılında Londra ve Zürih anlaşmaları imzalandı. Antlaşma değildir bunlar, anlaşmadır. 1960 yılında da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmada Kıbrıs Rum cemaati ile Kıbrıs Türk cemaati eşit haklara sahip olarak bir yapı, federal yapı oluşturulmuştu. Bu yapı da İngiltere'nin, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin güvencesi altındaydı. 1963 yılında Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı Makarios, Sovyetler Birliği ile de yakın ilişki içindeydi o yıllarda. Bağlantısızlar hareketi içindeydi, Sovyetlere yakındı. Türklere karşı bir katliama giriştiler. 1963 yılı Noel'inde, yani 24-25 aralığında. Lefkoşa'ya Evet, evet. giden izleyicilerimiz bilir. Bizim Türk alayının hekimi galiba binbaşı, onun eşi ve çocukları küvet içinde öldürülüyor. Hala ben de ziyaret ettim. Kanları hala o küvette, hala izleri vardı filan. Bunun üzerine Evet. Türkiye, o dönemde bizim çıkartma ve paraşütçü birliklerimiz yoktu.
Çünkü Türk ordusu Sovyetlerden gelecek bir saldırıya karşı biçimlendirilmişti. Yani istesek de pek öyle çıkartma yapımı yapacak gemimiz yoktu, paraşütçü birliklerimiz yoktu. Ama Türkiye yine uçaklarını gönderdi. Girne'deki Rum gemileri bombalandı. O zaman bir şehidimiz var, Cengiz Topel, işkenceyle öldürüldü filan. Rumlar tarafından uçak düşürüldükten sonra. O dönemde biz müdahale etmeye kalktığımızda o dönem Kennedy öldürülmüştü. Yerine yardımcısı Lyndon Johnson geçmişti. Johnson Türkiye'ye bir mektup gönderdi 64'te. Bu mektup diyor ki kardeşim elinizdeki silahlar bizim size verdiğimiz silahlardır. Bu silahları verme sürecinde imzaladığımız anlaşmaya göre de bizim onayımız olmadan bu silahları hiçbir yerde kullanamazsınız. Elinizdeki silahları kullanamazsınız diyor. Bunun üzerine Türkiye'de bir Amerikan karşıtlığı başladı. Hatta o dönem galiba Hürriyet gazetesiydi ya da Milliyet. Millet Yapar diye bir kampanya başlattı. Herkes para bağışında bulundu. Bizim ilk çıkartma gemilerimiz o Millet Yapar kampanyasında toplanan paralarla oldu. Bizim işte Kayseri komando alayım var, Tugay'ım var bilmiyorum. Bolu komando birliği falan bunlar da yani ciddi paraşütçü birlikleri falan da oluşturulmaya başlandı. Bu süreçte Amerika Türkiye ile yakından ilgilenmeye başladı. 1961 yılı, 65 yılı bizim açımızdan sıkıntılı bir yıl. Yani bir Alparslan Türkeş'in CKMP'nin başına geçmesi ve Sovyetler Birliği karşıtı bir çizgi izlemesi. İki, o yıllarda daha sonra Millet Partisi'ni kuran bir kişi var. Onun da bazı ilişkilerinden söz edilir. Aykut Edibali. Aykut Bey'in kurduğu bir parti var. Aykut Edibali'nin de belli çevrelerle ilişkide olduğu hep söylenir. Onun ötesinde Molla Mustafa Barzani, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin Türkiye kanadını kurdu 65'te. Kürt bölücüleri, ayrılıkçıları, Barzaniciler olarak Türkiye'nin güneydoğusunda faaliyetlere başladılar. Yani 1965 bizde kırılma noktalarından biridir. Şimdi 65'ten sonra Sovyetler Birliği'ne karşı faaliyette bulunanlar hem devlet tarafından hem de Amerika tarafından desteklendi. Şimdi O 1965'te zaman Jack pardon hocam, Alparslan Türkiye Sovyetler Birliği'ne karşı demiştiniz. O zaman Amerika'nın desteklediği bir grup Vallahi muydu? onun belgesi olmadan bir şey söylemek mümkün değil ama Amerika Sovyet düşmanı, Alparslan Türkeş de bir Türkçü olarak o esir Türkler diye ifade edilen Türk soyundan gelip Sovyetler Birliği'nin parçasını oluşturan cumhuriyetlerde yaşayan halk, Türk kökenli, Türk soylu halklarla da işbirliğini savunuyor ve o nedenle Sovyetler Birliği karşıtı. Mesela o dönem için ben şunu duydum. Fikir bilmem ajansı diye bir ajans var. Başında da bir bey vardır, Refik Korkut diye. Mesela ben ülkücü arkadaşlarımdan onun bir yerlerle, yurt dışından bir yerlerle bağlantılı olduğu yolunda iddiaları duydum. Hani somut belgesi var mı bilmiyorum ama bu çok sayıda yayın çıkarırdı ve parasız dağıtılırdı. Komünizme karşı Türk basını falan falan diye şeyler. Şimdi 69'a kadarki süreçte Amerika'nın stratejisi şu, İslamcılar ilk başta Sovyetler Birliği'nin yanında. İlk başta dediğim 1918-19. Bolşevik Partisi içinde bir Müslümanlar masası oluşturuluyor. Yani Müslüman komünistlik diye bir şey var 1918-1919'da. Fakat daha sonra Bolşeviklerin hataları da var. Başka işlerde işin içine giren başkaları falan da var. İslamcı kesim antikomünist oluyor. İnanç konusunda Sovyetler Birliği'nin saygısız davranışları falan da var. Ama önce iyi geçinme çabası içindeler ve hatta işte dediğim gibi Müslüman Türk unsurlardan oluşturulan ordular beyaz ordulara karşı Çarlığın kalıntısı ordulara karşı Bolşevikleri destekliyor falan. Ama daha sonraki yıllarda Müslümanlar böyle bir çizgide. Türkiye'de de Atatürk döneminde örgütlenmelerine izin verilmemiş. Cemaat ve tarikatlar yasak. Onun için bunlar İslamcıyız da diye çıkamıyorlar. Önce Said Nursi 1950'li yıllarda çıkıyor. Epey de ceza filan alıyor. Onun ünlü bir avukatı var. Ben çocukken hep adı da geçerdi Bekir Berk diye. Önemli bir adam. 58'de Nurculara katılıyor.
Bekir Berk. E, Ama Türk İslam sentezini böyle savunanlardan biri Bekir Berk. Bu yıllarda Amerika'nın da girişimleri desteğiyle, Türk devletinin de muhtemelen desteğiyle bizim Türkçüler, yani ırk esasına dayalı bir milliyetçiliği savunanlar ile İslamcıları bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu süreç önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştiriliyor. Yani 1965'ten 69'a kadar bu manevi, milli ve manevi değerlerin birliği. Milli değerler milliyetçiler, manevi değerler mukaddesatçılar, İslamcılar. Yani bu iki cenah bir araya getirilmeye çalışılıyor. Bunu Türk devleti de yapıyor, muhtemelen Sovyetlere karşı soğuk savaş koşulları var. Amerika da destekliyor bu işi çeşitli biçimlerde. Bunlar 1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Adana'daki kongresinde CKMP'nin adı MHP'ye dönüştürülüyor. Burada işte çeşitli sloganlar, yani Türk kimliği ve Müslüman kimliğini bütünleştirecek sloganlar. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız. Bunu önce başka biri ortaya atmış ama daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi benimsiyor. Üç Hilal partinin amblemi oluyor bayağı tartışmalardan sonra. Bozkurt Parti gençliğinin amblemi haline getiriliyor. Ve o tarihten sonra da özellikle Nihal Atsız ve Muzaffer Özdağ. Muzaffer Özdağ Türkçü kimliği ağır basan, galiba Kafkaslardan gelen yani Türk soylu bir Kafkas kökenli biridir Muzaffer Özdağ. Türk soyludur. Ama Anadolu'dan önce Kafkaslardan gelenlerdendir diye biliyorum. Nihal Atsız da zaten daha önce konuştuğumuz doğrultuda. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi hep bu çizgide devam etti. Yani milliyetçi, muhafazakar, milliyetçi, mukaddesatçı çizgide. 1975 yılında sizin kuşak yaşamadı tabii. Rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanlığında birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Evet. Adalet Partisi. Biz sonradan öğrendik o zaman. Yani O zaman ben 71 doğumluyum çünkü. Evet, doğru. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Erbakan Hoca'nın rahmetlinin Milli Selamet Partisi, bir de Feyzioğlu'nun Cumhuriyetçi Güven Partisi. Dört parti önce birinci MHC'yi oluşturdu. Milliyetçi Cephe adı da. Yani milliyetçi dediniz mi kim var? Evet, İşte Alparslan Türkeş falan ve o dönemde kan gövdeyi götürmeye başladı 75'ten itibaren. Bir tarafta yani Türkiye'de milliyetçi sözcüğüne duyulan sol çevrelerdeki tepkinin kaynağı ta işte bu milliyetçi, muhafazakar, Türk ırkçılığı, Türk milliyetçiliği, özellikle de bu milliyetçi, mukadderasçı çizgi dediğimiz. Bir süre sonra da mukadderatçılar milliyetçileri o kadar etkiliyorlar ki milliyetçi dediniz mi Türk kimliğinin geri plana itildiği, evet. kimliğinin ön planda olduğu bir milliyetçilik formatına dönüşmüş oluyor. Yani 75-78 Ocağı'na kadar birinci MC var. 78 Ocağı'ndan 77 Ocağı'ndan 78 Ocağı'na kadar ikinci MC var. İkinci MC'de, ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'de yine Süleyman Demirel Başbakan, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhuriyetçi Güven Partisi yok o ittifakta. Ama o öyle devam etti. Kan gövdeyi götürdü. Yani onu ayrıca konuşalım çünkü Evet, doğru hocam. Hocam onu mutlaka konuşalım önümüzdeki programda. Çünkü 70'ler çok önemli o sağ sol çalışmalarında. Yani son olarak hocam ben şunu sizden hani anlamak istiyorum. Dış siyaset, iç siyaseti aslında belirledi de hani şu anda da günümüzde benzer şeyler olabiliyor ama bazen insanlar farkında olmayabiliyor. Bilinçli ya da bilinçsiz bundan mı etkilendiler? Yani konjonktürden mi çok etkilendi bu akımlar? Onu sormak istiyorum. Dış konjonktürden güç aldılar. Böyle bir potansiyel var. Yani şöyle düşünün, bitki büyüyor, gübrelendi. Dış koşullarda buna çok uygundu. Hani işte
para alan da oldu, almayan da oldu. Ama dış gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını koruyabilmek için o kaygan zeminde kullandığı araçlar içinde onlar da oldu. Yani 42-43 ortalarına kadar Sovyetler yeniliyor diye bakıyorlar. O zaman Almanların önünü açıyor, bizim Turancıların önünü açıyor. Ama 43 sonrasında o ikinci yarısında bakıyorlar. Kursk Savaşı'ndan sonra Sovyetler Alman ordularının bel kemiğini 2 defa kırmış. O zaman bir taraftan da şeyin istihbaratı geliyor. Sovyetlerden Reşat Fuat Baraner'lere filan talimat geliyor. Reşat Fuat Baraner askerden kaçıyor. TKP'yi yeniden örgütlüyor. Bunların hepsini devlet izliyor. O zaman 44 başında da İsmet Paşa'nın talimatıyla bu kez Türkçüler kurban ediliyorlar. Ne zamana kadar? Sovyetler bize karşı düşmanca bir tavır alıp Temmuz 45'te bizden Kars ve Ardahan'ı isteyince İsmet Paşa 8 Temmuz'da konuşuyor. Ekim ayı sonunda da diyorlar ki bırakın bunları biz bu kez Sovyetlere karşı kullanacağız. Yani böyle bir baktığımızdan gülüyoruz biliyoruz da bir sürü insan sıkıntı çekmiş şeyden. Doğru tabii hocam. Şimdi hani dinleyince film gibi geliyor gerçekten ama çok tarihi gerçekler çok önemli. O dönemlerin de ayrıntılarını bilmiyorduk. O yüzden hani teşekkür ediyoruz. Hocam önümüzdeki programda mutlaka hani ben 70'lere 80'lere kadar gelmek istiyorum ama bu akımlar özellikle MHP 70'ler tabii ondan sonra 80'ler o ara 70'ler özellikle. Çünkü o ara çok çatışmalar oldu ve ülkücüler başroldeydi. Ülkücülerle solcular çok çatışmaların içine çekildi biliyorsunuz. Onları da önümüzdeki programda irdelersek çok sevinirim hocam. Tamam, konuşuruz. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yine alabiliriz. Yok, teşekkür ederim. Epey de oldu. Tamam. Bir saate açtık galiba. Çok da uzatmayalım. Çok Rica ederim. İyi teşekkür akşamlar. ediyoruz hocam. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun hocam.